Mert Ramazan Demir'in Delikanlı dizisi final kararı alındı. Diziyle ilgili dizi bitiriliyor maalesef yayından kaldırılıyor. Delikanlı dizisi daha dün konuşmuştuk. Yayıncının Show TV'nin ve yapımcının toplantı yaptığını dizinin akıbetiyle ilgili 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 5. bölümde de reytingler düşük gelmişti. 3 reyting almıştı dizi ve dizinin maliyetini karşılayamadığı gerekçesiyle dizi yeterli reklam alamadığı gerekçesiyle 32 milyon lira e, Delikanlı dizisinin haftalık maliyeti ama reklam geliri düşük, reytingler düşük olduğu için para kazanamıyor. Yeterli reklam alamıyor dizi ve dolayısıyla her hafta hem yapımcı hem Show TV zarar ediyor ve yayını bitirmeye, diziyi bitirmeye karar verdiler. Yayından kaldırmaya karar verdiler. Ne yazık ki Delikanlı dizisi 7. bölümde son yapacak arkadaşlar. Yayından kaldırılacak. Delikanlı dizisi bitiriliyor arkadaşlar. Maalesef Mert Ramazan Demir'in başrolde oynadığı çok sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir'in büyük bir istekle ve büyük bir hırsla, büyük bir azimle başladığı Delikanlı dizisi ne yazık ki arkadaşlar sezon finalini göremeden tamamen yayından kaldırılma kararıyla Show TV'nin ve yapımcının OGM Production'ın kararıyla yayınına son verdi. Elbette burada elbette hata yanlış varsa bu asla başrol Mert Ramazan Demir'in hatası değil. Senaryonun kötü olduğunu defalarca burada anlattık arkadaşlar. Defalarca senaryonun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu birinci bölümde bütün diziyi anlattıklarını neredeyse bütün hikayeyi anlattıklarını ve sonraki bölümlerde de Salih Bademci çok çok iyi bir oyuncu ama sürekli olarak agresif, azarlayan, bağıran, çağıran, kadınlara şiddet uygulayan aile içindeki bir karakteri canlandırması insanları zapping yapmaya itiyor. Zaten hayatta yeteri kadar stres var. Bir de evin içinde sürekli kadınları aşağılayan, bağıran, öteleyen bir karakteri oynarken bağırıp çağırıp yüksek sesle görmek bizi geriyor. Niye izleyelim biz böyle bir insanı, böyle bir diziyi? Mecbur muyuz? Ki Mert Ramazan Demir de öyle çok öne çıkan, çok kendisini ortaya çıkaran bir yapıda bir karakterde değil dizinin içinde maalesef. Mert Ramazan Demir'i o çok iyi bildiğimiz gülen yüzlü, gülen gözlü, bütün yakışıklığıyla, ihtişamıyla ekranı dolduran bir aktör olarak göremedik bu dizide. O küçük oyuncu Mina ile uyusun diye Mina Demirtaş'la uyum sağlasın fizik olarak diye çok fazla zayıflatıldığı Mert Ramazan Demir'in söyleniyor. Gerekçe olarak Mina ile oynayacaksın, birbirinize uyum sağlayın görüntü olarak diye 20 kilo vermesinin sebebi bu söyleniyor. Mert Ramazan Demir 20 kilo verince adam gitti. O Yalı Çapkını dizisinde gördüğümüz o güzel yanaklı, güzel fizikli, hafif etine dolgun o delikanlı adam gitti, yakışıklı adam gitti. Yerine kara kuru incecik bir adam geldi. Solgun yüzlü avurtları neredeyse içine çökmüş. Bir de üzerine giydirdikleri o kıyafetler, o kahverengi ceket nedir öyle kıyafetler? Yani Mert Ramazan Demir'i bambaşka bir adam olarak tamam mı? Oyuncular değişik karakterler oynamalı. Oyuncular her dizide, her filmde karşımıza başka rollerle çıkmalı. Elbette oyuncu taksi şoföründe oynamalı, katili de oynamalı, işte mafyayı da oynamalı, intikam alan adamı da oynamalı, aşığı da oynamalı, komedi de oynamalı. Evet ama kardeşim siz birdenbire adamı aldınız bu kadar büyük bir değişiklik, bu kadar büyük bir farklı bir senaryonun içinde ve başarısız bir senaryonun içinde Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu da kaybettirdiniz adeta. Mert Ramazan Demir'i o mimikleriyle oynayan, o bizlerin yüzünü güldüren oyuncuyu dizinin içinde arayıp da bulamadık doğru dürüst. Ve Melis Sezen'le uyumsuzluğu. Melis Sezen'i ne kadar kötü çekiyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar yanlış çekiyorsunuz. O acayip objektifleri kullanıyorsunuz. O incecik kadını Melis Sezen'i şişman
kocaman bir kadın gibi, ablası gibi gösteriyorsunuz adeta. Mert Ramazan Demir'in sevgilisi olarak başlayan Melis Sezen'i adeta ablası, teyzesi gibi gösteriyorsunuz bize. Ekranda öyle çıkıyor kadın. Suratını böyle yaklaşıyorsunuz filan. Kocaman bir surat gösteriyorsunuz bize. Çekimler yanlış, çekimler hatalı. Kadro uyumsuz. Melis Sezen'le Mert Ramazan Demir uyumsuz. Mina Demirtaş'la Mert Ramazan Demir uyumsuz. Yani karakterlere uymayan baş roller. Ve sonuçta ne oldu? Yönetmen değiştirildi. Yönetmen değiştirildi ama yine olmadı. Yönetmen değişikliğine rağmen dizi arzu edilen reytingi yakalayamadı. Sanki yönetmenle bu işler olacakmış gibi, yönetmen değişerek bu işler başarı sağlanacakmış gibi. Yönetmen çok önemlidir bir dizide. Bir dizide en önemli şey arkadaşlar oyuncudan da önce senaryodur. Senaryo iyi ise oyuncu da yönetmen oyuncuyu oynatır. Ancak senaryo kötüyse o oyuncu ağzıyla kuş tutsa Mert Ramazan Demir de olsa diziyi kurtaramaz arkadaşlar. Senaryo kötüydü. Kast uyumsuzdu ve ne yazık ki dizi tutunamadı. Beşinci bölüm yayınlandı geçen pazartesi günü 3 reyting. Totalde 3 reyting. AB'de 3 reyting, ABC'de 3 reyting ve bir önceki haftaya göre de biraz küçük küçük minik minik reyting düşüşleri vardı yine. 3 reytingde, 2 reytingde bir dizinin yayında kalabilmesi imkansız arkadaşlar. Para kazandırmaz ne kanala ne yapımcıya. Son derece iddialı bir diziydi. Bölüm başına bu kadar para harcanırken, 32 milyon lira gibi bir para her bölüm harcanırken e, reklam gelirinin çok düşük olması, reytinge bağlı çünkü. Ne kanalın ne yapımcının para kazanamaması elbette burada hiç kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Yani oyuncunun prestiji azalacakmış, oyuncu prestij kaybedecekmiş, dizi yayından kalkarsa falan. Yapımcının prestiji yok mu? Kanalın prestiji yok mu? Bana soruyorlar. Bunu Bilal Özcan Official Instagram hesabımda da bu konuda bir video çektim. Onu da izleyin. Orada DM'den yazıp soruyorlar değerli izleyenler. Bilal abi Mert Ramazan Demir ne yapacak şimdi? Mert Ramazan Demir'e hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Mert Ramazan Demir bu ülkede kendisini ispat etmiş bir oyuncu. Mert'e hiçbir şey olmaz. Mert Ramazan Demir yine yürür. Kısa bir tatil yapar. Ondan sonra dijitale isterse dijitale, ulusala isterse ulusala. Yazın çalışmaz ulusalda. Yaz dizisi asla çekmez. Ama bir sinema filmi çekebilir arkadaşlar. Hazirandan sonra bir sinema filmi, bir tatilden sonra belki Temmuz'da bir sinema filmi çekebilir. Sezona da ulusalda eğer arzu ederse etmezse dijitalde dijital platformlarda dizi çekip yine karşımıza çıkabilir. Mert Ramazan'a hiçbir şey olmaz. Çünkü o iyi bir oyuncu. Yalnız bu bir ders olsun. Miray'a da, onun menajeri Miray'a da, Mert Ramazan Demir'e de ders olsun. Ne kadar önemli bir yere gelirseniz gelin oyunculukta. Oyunculuk böyle bir şey. Dizi sektörü, sinema sektörü böyle bir şey. Siz ne kadar büyüdüğünüzü, sevildiğinizi zannederseniz zannedin. Yanlış proje seçerseniz, yanlış hikaye seçerseniz, size sunulan senaryoyu iyice okuyup anlamazsanız, iyice sindirmezseniz, karakterleri ve karşı karakterleri kastla uyumlu olur mu olmaz mı diye sorgulamazsanız, iyice araştırmazsanız başınıza böyle bir şey gelmesi kaçınılmaz olur. Miray Daner dedim, yanlış söyledim. Menajeri de Mert Ramazan Demir'in, Mert Ramazan kendisi de burada çok aceleci davranmışlar. Gerekli araştırmaları ve gerekli düşünce payını kendileri için ayırmamışlar. Bu biraz da Yalı Çapkını sonrası o çektiği Netflix'te büyük başarı yakaladığı sinema filminin de getirdiği büyük başarıyla biraz da ayaklarının yerden kesilmesi, Yalı Çapkını sonrası bu Netflix'te geçen yaz çektiği dizideki büyük başarıdan sonra ayaklarının yerden kesilmesi ve işte yaptığı uzun Mallorca tatili orada bambaşka bir mutluluk, bambaşka. Ben de Mallorca'ya gittim, tatil yaptım eşimle geçtiğimiz yıllarda. Dünyanın en güzel adalarından biri.
bambaşka bir hayat orada. Bütün bu ortamların içindeyken insan kendisini bulutların üzerinde hissedebilir ve toparlanması uzun sürebilir. Ben artık oldum. Yani bundan sonra hep iyi şeyler olacak hayatta benim karşıma, hep güzellikler çıkacak. Yok öyle bir şey. Hayat sürprizlerle dolu ve inanın bana hayatta karşımıza çıkacak mutsuzluklar arkadaşlar, yaşayacağımız mutluluklardan, sevinçlerden çok daha fazla sayısı. İnanın bana. Siz tedbirli olmazsanız, siz her an kendinizi kalkan oluşturmazsanız, hangi konuda olursa olsun, tedbirinizi almazsanız, güvenliğinizi almazsanız, hayat size öyle bir yerden darbe vuruyor ki şaşırıp kalıyorsunuz arkadaşlar. Hep uyanık olacaksınız, diken üzerinde olacaksınız. Yaptığınız işi 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere check edeceksiniz, kontrol edeceksiniz. O senaryoyu üstünkörü okumakla olmaz Mert Ramazan Demir. Yapımdan müsaade isteyeceksin. 15 gün bana müsaade verin, ben bunu inceleyeceğim. İyice inceleyeceğim, danışacağım, iyice araştıracağım. Ondan sonra size fikrimi söyleyeceğim diyeceksiniz. Son dakikaya, bir güne bırakmayacaksınız. Bir de senaryoyu, size sunulan, teklif edilen senaryoyu, hikayeyi okuyup cevap verme süresini. Öyle olunca acele ederseniz maalesef gerekli araştırmaları, incelemeleri yeterli şekilde yapmazsanız maalesef hüsrana uğrayabiliyorsunuz oyunculukta. Bu sadece Mert Ramazan Demir'in başına gelen bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Çok çok ünlü, çok çok başarılı oyuncular sadece Türkiye'de de değil, dünyada, yurt dışında da böyle sürprizler yaşadılar, yaşıyorlar, daha da yaşayabilirler. Onun için Mert Ramazan Demir'i desteklemeye devam. Afra Saraçoğlu'nu desteklemeye devam. Onlar bizim kıymetlimiz. Onlar hakikaten iyi oyuncular ve yaptıkları işi iyi biliyorlar. Ancak şunu unutmayın ki diziler, sinema filmleri tek kişiyle çekilmiyor. Siz istediğiniz kadar iyi olun, başarılı olun. Bu bir ekip işi. Ekibin bütün dişlilerinin bir arada uyumlu bir şekilde dönmesi, çalışması lazım. Bu dişilerden en önemlisi de senaryo. Senaryo aksarsa, senaryo dişisi kırılırsa, takılırsa film, dizi çöker arkadaşlar. Peki, bu haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen beğen yapın. Bu arada bakıyorum. Onur Akay, Pelin dedikodu, evet, doğru. Peki. Peki arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Lütfen beğen yapın. Eğer beğeniyorsanız benim yayınlarımı ve abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Abonelerime çok teşekkür ediyorum. Beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz katıl butonundan da katkıda bulunabilirsiniz bana, yayınıma arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam saat 18'de Mustafa Ağda, ünlü paparazzi, havalimanında starları yakalayan, onlarla röportajlar yapan, geceleri starlarla röportajlar yapan, Afra Saraçoğlu'na, Mert Ramazan Demir'e sorular soran, Serenay Sarıkaya'ya, Hande Erçel'e geceleri e, caddelerde ve havalimanında yurt dışından gelirken onlara sorular soran ünlü muhabir Mustafa Ağda yarın konuğum saat 18'de. Kaçırmayın o yayını. Sevgiler dostlar.